Tekrar selamlar. Ben geldim Barcelona'ya, havalimanından indim, otobüse bindim, bir şeyler yaptım. Merkeze geldim ve otele eşyalarımı attım. Şimdi Sagrada Familia'ya doğru yürüyorum. Yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir yürüme mesafesiymiş. Bu sırada da kısa olarak neden geldim, niye geldim, ne işim var burada, ne yapacağım gibisek konuları anlatayım. Aslında teknik olarak iş için geldim ben buraya. Burada geçirmem gereken biraz zamanım var ama öncesinde, bir gün öncesinde gelip birkaç gün kendime özel zaman ayırıp hazır gelmişken gezmek istedim. Size de bahaneyle etrafı göstermeye çalışacağım. O zaman ben genel olarak size küçük küçük görüntüler vererekten Sagrada Familia'ya doğru geçiyorum. Detayları tekrar konuşacağız. Olmuyor. Neyse o zaman şöyle durayım. Ne yaptım? Sagrada Familia'ya geldim. Sagrada Familia bu ne derseniz aslında şu hani İspanyolların bitiremediği katedralleri. Bir türlü bitmeyen katedral. Herhalde bir 15 senesi daha varmış planlanan bitme süresi. Buraya geldim ama bir bilet alamadım. İçeriye giremiyorum şu anda. Kalabalıktan dolayı bilet alımını durdurmuşlar. İşin enteresan kısmı bilet fiyatını da göremiyorum ama internette okuduğum kadarıyla 18 euro gibi bir fiyatı var. Zaten hani fiyatından dolayı da belki de girmeyebilirim. Onu bilmiyorum ama bir 10 dakika sonra tekrar gelin sorun dedi. İnsanlar 2-3 saattir bekliyorlar gibi konular konuşuluyordu. Onlara kulak misafir oldum. Ben buraya nasıl geldim kısaca anlatayım. Uçaktan indikten sonra A1 numaralı otobüse binerekten Plaza de Barça'ya geldim. Barcelona'nın meydanı amiyen tabirle. Oradan sonra hemen zaten otelim yakındaydı. Çantalarımı bıraktım. Sonra buraya yürüyerek geldim. Bir 3 kilometre kadar bir mesafe aslında buraya gelmek. Ben yürümeyi tercih ettim. Etrafı da göreyim gibisinden düşünerekten ama hani her yerde metro durağı ya da buraya gelen direkt otobüsler falan var. Hani siz direkt otobüslerle de gelebilirsiniz. Güzel bir yapı. Gerçekten güzel bir yapı bu arada. Hani dıştan görünüşü ama içiyle ilgili görüntü alabilirsem zaten onları da birazdan size paylaşıyor olacağım. Az önceki sözlerimi resmen geri alıyorum. Şimdi binayı biraz daha detaylı incelemeye başladım. Bir süredir binanın etrafında dolaşıyordum. Ya o kadar büyük bir işçilik varmış ki burada. Hani bunun bitmesi zaten, bu bitemez yani. Bitmesinin imkanı yok. Her yerde ufak ufak detaylar, her yerde bir şeyler ve hani yani bunlar bir bina yapmamışlar. Bunlar küçük bir, daha doğrusu kocaman bir heykel yapmışlar aslında. Çok garip bir şey. Durum şu, giremedim. Giremedim derken 3 saat bir bekleme süresi olduğundan bahsedildi. 3 saatte bekleyecek durumum ve zamanım açıkçası çok yok. Sonuçta bir günüm var, bütün günümü burada bırakamam. Ama garip bir şekilde yani çok turist mevsiminde de olmamamıza rağmen bayağı ciddi bir kalabalıktı. Ki hani benim internette baktığım şeylere göre, yeşil yanıyor. Şuradan hızlı geçeyim. Normal zamanlarda yaz döneminde falan yani inanılmaz fotoğraf çekecek yer bulunamıyormuş. Öyle diyor daha önceden gelen insanlar. O yüzden şimdi ben daha yemek yemedim. Daha doğrusu sabah kahvaltımı uçakta yapmıştım. Şimdi bir şey yemedim. Şöyle denize doğru giden bir yol varmış. Şöyle. Şu yol iddiaya göre denize doğru çıkıyormuş. Ben de onu bir takip edip deniz kenarına gidip oradan da geçmeyi planlıyorum. Pazara. Neydi? Bir şey markete. Hadi bakalım o zaman. Umarım kaybolmam. Yolda yürürken şimdi şöyle bir karavan gördüm. Üzerinde nereleri ziyaret ettiği ile ilgili etiketler yapıştırmışlar. Maşallah arkadaşlar hakkını vermişler. Dünyanın yarısını gezmişler yani. Afrika'dan
Kanada'ya kadar her yer var. Helal olsun yani. İrlanda mı? Vallahi İrlanda falan da var. Ayrıca karavan da oldukça güzelmiş. Yürürken şöyle bir park gördüm. Bir oturayım, hem dinleneyim hem de içinde böyle bir şeyin anıtı var. Neymiş diye bir bakayım dedim. Güzel bir yapıymış ya. Zaten bu Barcelona ile ilgili herkesin söylediği, bütün her yerde yazan yegane şey hani heykeller şehri gibi bir durumu var. Her yerde karşınıza bir heykel çıkıyor. O yüzden yürüyerek gezmek mantıklı bir şey. Ama şöyle bir kendime çevireyim. Ama şöyle bir şey var. Şehir büyük. Hakikaten çok büyük bir şehir. İnsan yani yürüyebilir gibi geliyor ama bayağı da yoruluyormuş. Aklınızda bulunsun. Ayrıca şöyle bir şey var. Ben daha çok böyle burada şu an çok fazla Japon turist var. Onları da görüyorum. Günlük kiralanan bisikletler ve bu bizim martı gibi şeyler var. Elektrikli bisiklet ve martı gibi şeylerden var. Onlardan kiralayıp gitmek mantıklı ama günlük kiralanıyor benim gördüğüm kadarıyla. Daha detaylı bilen varsa aşağıya yazar zaten. Günlük kiralandığı için bana çok mantıklı gelmedi. Çünkü ben bir tek uzak nokta olarak Sagrada Familia'ya gideceğim için çok mantıklı gelmedi. Yürümek daha mantıklı geldi. Hani birkaç yere daha gidecek olsaydım kiralardım büyük bir ihtimalle ama hani siz bunu değerlendirin yani. Bence mantıklı. Kiralık bisiklet derken tam olarak şunlardan bahsediyorum. Şöyle elektrikli bisikletler. Biraz da açı değiştireyim. Günlük biletler var bu arada. 8 biniş ve 11 nasıl dur? 8 biniş ve 10 binişlik, biri 11 euro, biri 10 euro şeklinde bütün toplu taşıma araçlarını kullanabileceğiniz bir bilet varmış. O da mantıklı olarak kullanılabilir. Çünkü zaten her yerde metro var. Metro bayağı gelişmiş bir yer burası. Hani çok yürümek istemiyorum ya da sıcak mevsimde veya soğuk mevsimde geliyorsanız o alternatifleri değerlendirmek mantıklı olabilir şimdilik diye düşünüyorum. Siz bakarsınız. Ben zaten açıklamaları şu an bu detaylarla ilgili bilgileri vereceğim, yazacağım aşağıya. Hani ne var ne yok, şunu kullanılır, fiyatları budur gibi detayları açıklamalarda bulabilirsiniz. Böyle siz kendinize göre alternatifleri seçersiniz. Şu an bulunduğum yerin altından metro geçiyormuş. Sallanıyor şu an burası. Enteresan. Neyse. Ben gideyim buranın çok güzel bir şey var. Kalamar sandviç, kalamar burger gibi, kalamar sandviç gibi bir şey var. Ondan yiyeceğim. Listeye birkaç tane eklemiştim. Onlardan bir tanesini artık hani hangisini önce bulursam onu oraya gidip onu yiyeceğim. Kalamar sandviç gibi bir sorusunu sorarsanız da bizim Türkiye'de yediğimiz kalamarların neredeyse tamamı, dondurulmuş olan kalamarların tamamı İspanyol kalamarı olarak geçiyor ve buradan geliyor. Aklınıza bulunsun. Yani deniz ürünü konusunda baya başarılı bir yer. Hani sevenler varsa bunu hani şey yapsınlar. İşte adı aklıma gelme şey yapsınlar. Neyse hadi ben o zaman bir yiyecek bir şeyler bulacağım yerlere doğru yürümeye devam edeyim. Ondan sonrasını zaten bakacağım. Satriani'nin İspanya şubesi bulundu. Adam resmen şov yapıyor ya. Uzun yürüyüşün ardından katedralde Barcelona'ya geldim. Barcelona Katedrali gibi bir şey oluyor herhalde, bilmiyorum. Ben tabii bu arada kısa bir ek bilgi. Sagrada Familia'ya gitmek için ben yanlış yoldan gitmişim. O kadar da yürümeye gerek yokmuş. Gidişim dönüşümün 2 katı falan sürdü herhalde. Öyle bir bilgi olsun, ben yaptım siz yapmayın gibi bir konu. Şimdi peki buraya geldim. Buraya girebiliyor muyum? Hayır. Çünkü burada da şu anda Christmas muhabbeti başladığı için burada da bir ayin varmış. Girişler şu anda bugün kapalıymış. Yarın da zaten pazar. Yarın da giriş yok. Yani kısacası Barcelona'yı
nokta nokta geziyorum ama herhangi bir katedrale şuraya buraya şu an giremiyorum. Bayağı bildiğim boşa düştü şu anda. Ne yapacağımı bilemiyorum. Görmek istediğim yerlerin dışını görebiliyorum şu anda. İçini göremiyorum. Genel olarak aldığım bilgiyi vereyim. Bilet 11 euro. Girmek isterseniz biletleri online olarak alıyorsunuz. Normal şeyde bir gişe vesaire falan yok. QR kodla ödeyip kredi kartınızı alabiliyorsunuz. Şimdi ben o zaman hala yiyemediğim yemeğimi yemek için dolaşmaya çalışıyorum. Katedralin yanından girdiğinizde böyle güzel ara sokaklar var. Bu bölgeye Gotik bölgesi gibi bir isim vermişler. Eski Barcelona diye burası geçiyor aslında. Ve hani böyle aralarda her yerde çok enteresan, güzel tarihi mekanları bulabiliyorsunuz. Hatta bu bölgenin gezi turuyla ilgili şöyle de bir şey var. Direkt belediyenin turist information'a geldiğiniz zaman oradan bu bölgeyi yürüyerekten gezdiren bir tur varmış. Girebilirsiniz gibi bir durum var. Katedralin yanından girdiğimizde şöyle bir yere denk geldim. Baktım kapıdan girdim, bilet falan da sormadılar. Bir müzeymiş. Ama müzesinden ziyade benim dikkatimi çeken inanılmaz güzel turunç ağaçları var şu anda ve mandalinalar falan açmış. Böyle çok güzel bir bahçe. Tam oturup dinlenmelik, soluklanmalık bir yermiş. Ama fışkiye'den su akmıyor. Hiçbir şekilde İngilizce yazmasa da şöyle bir şey varmış. Şurası katedralin olduğu yer. Ben şu an 3 numara buradayım. Vergel de Plau diye bir yerdeyim. 2 numara, 1 numara ve burası birleşik bir yapıymış. Gotik bölgede yürürken görülmesi gereken yerlerden bir tanesi de şu köprü. Vallahi şu an bu köprünün adını hiç hatırlamıyorum ama siz şuralarda bir yerlerde onun adının yazısını görüyor olacaksınız şimdi. Bu da listelerde bulunuyor zaten. Zaten katedralin hemen arkasına geldiği zaman direkt yolda yürürken bu bölgede göreceğiniz bir nokta. O değil de ben en son yemek yiyeceğim dedim. Saat şu an 4 buranın saatiyle. Benim bir de 2 saatim vardı ekstradan buraya gelirken. Ben hala hiçbir şey yemedim. Sadece uçakta yediğim şeyle duruyorum. 2 saat önce, 3 saat önce gideyim de yemek yiyeyim dedim. Onu da yapmadım hala. Tam yapacakken bu bölgeye dalmış oldum. Öyle olunca da gidemedim. Açlıktan galiba bayılacağım. Önce bir şeyler yesem iyi olur ama bu bölgeden de çıkamıyorum şu anda. Ben ilk defa Christmas süslemeleri görüyorum. Burada şimdi Christmas dönemi geldiği için her yerde süslemeler var. Adamlar uğraşıyorlarmış ya bunlar için. Yani biz Amerikan filmlerinde gördüklerimizi ben hep şey zannediyorum. Hani abartı zannediyorum ama bayağı gerçekten uğraşıyorlarmış ya. Geldim bir yer buldum dediğim gibi yemeğimi sipariş verdim. Kalamar söyledim kendime. Buranın kalamarı dediğim gibi daha önceden de konuştuğumuz gibi bayağı meşhurmuş, bayağı bir güzelmiş. Deneyelim bakalım. Onun gelene kadar böyle Barcelona ile ilgili size kısa bilgiler vereyim istedim. Merak etmeyin siz de zaten onu Google açtığınız zaman bu gördüğünüz şeyler çok da detaylı bir şey değil aslında. Barcelona dünyanın en eski şehirlerinden bir tanesi olarak geçiyor. Thank you. Yani bayağı eski şehirlerden bir tanesi. Özellikle 17. 18. yüzyılda bu coğrafi keşifler döneminde ciddi para akmış bir şehir, amiyane tabirle. O yüzden zengin bir şehir. Yani zenginliğini şehrin içinde dolaştığınız zaman fark edebiliyorsunuz. Geçmişte ne para harcamış buraya diyorsunuz. Çünkü her yerde inanılmaz güzel böyle
heykeller, binalar inanılmaz ince işçilikli vesaire. Yani ciddi anlamda güzel bir şehir mimari açıdan. Dediğim daha önceden bahsettik, gezmeyle ilgili, dolaşmayla ilgili konuları siz alternatifli olarak düşünmeniz gerekiyor. Ben tabii çok fazla zamanım olmadığı için, çok daha doğrusu uzun uzun gezecek zamanım olmadığı için kısa bir tur atmaya çalıştım. Öyle bir turla bitirdim. Barcelona ile ilgili güzel şeyler ve detaylı şeyleri zaten siz de aslında biliyorsunuz, çok popüler bir şehir olduğu için, ama ben biraz dolaşırken ettiğim tecrübelerden biraz size bahsedeyim. Garip bir şekilde Barcelona diğer Avrupa şehirlerine, yani en azından çok bir yer gördüğümden değil de gördüğüm şehirlere kıyasla daha kirli bir şehir. Yani daha dağınık bir şehir, daha çöplü bir şehir. Ben buna şaşırdım. Trafik kurallarına uyma konusunda gördüğüm diğer yerlere kıyasla daha kötü. Hani Avrupa'nın İstanbul'u gibi bir durumu varmış aslında. Gerçekten de öyle bahsediyorlar. Teşekkürler. Şeyim geldi. Onun harici benim çok garip bir şekilde şaşırdığım konu, bu şehirde inanılmaz çok evsiz var. Yani sokakta yaşayan dilenci, bizim tabirimizle İngilizce, Amerikalıların bahsettiği şekilde homeless denilen tayfadan çok fazla var. Ve hani böyle bayağı da kötü durumdalar, yani hani duruşlarından sıkıntılı oldukları belli oluyor. Onun haricinde bir diğer benim için olumsuz olarak düşündüğüm konu, yani çok nasıl tarif edilir bu bilmiyorum ama Barcelona gerçekten pahalı bir şehir. Yani turist olarak da pahalı bir şehir. Hani diğer Avrupa şehirlerinin birçoğuna kıyasla, genel şehirlere kıyasla da pahalı bir şehir yani. Hani gelecekseniz ona göre hazırlıklı olun. Yani bir işte kıyas olarak Almanya'yı vereyim. Almanya ile kıyasladığım zaman fiyatlar olarak gerçekten aralarında uçurumlar olduğu fark ediliyor. Yani burası pahalı bir şehir. Ve herhalde çok turistik olmasının getirisi ya da götürüsü olarak da her şey onlara göre biraz bir ufak ayar çekilmiş gibi, siz anladınız. Tabii ben de turist olarak geldiğim için haliyle ben de o ayarlara maruz kalıyorum. Özellikle şu anki tecrübemden söylersem, özellikle ben bir daha Barcelona'ya gelmek ister miyim turist olarak? Belki biraz daha uzun bir zamanım olduğu zaman denemek isterim ama şu anki tecrübelerimle bir daha gelmek istemeyebilirim. Yani mesela ben Selanik'e gittiğim zaman Selanik'i çok sevmiştim. Daha önceden Güldeniz'e, Sırbistan'a gittiğimizde Güldeniz çok bir daha ben gelmem dese de Belgrad'ı bayağı bir sevmiştim. Belgrad hoşuma gitmişti. Güldeniz'in mesela o kadar hoşuna gitmemişti. Ya da Almanya'da gördüğüm şehirleri, İsviçre'ye falan hani baktığım zaman onlarla kıyaslıyorum, kendi gezdiğim yerlere kıyasla. Onların birçoğuna tekrar gitmek isterim ama buraya tekrar gelmek ister miyim? Ancak şöyle gelmek isterim. Tek geldim. Unutmuşum tek bir yerlere gitmeyi. O yüzden hani tekrar gelmek isterim, sadece Güldeniz'e gelmek isterim ve biraz daha belki hani havaların düzgün olduğu bir zamanı hesap ederek gelmek isterim. Onun harici yani benim belki de beklentimi çok yüksek tuttuğum için buna Paris etkisi diyorlar. Paris'te de öyle aynı şey oluyormuş. Hani yani Paris'te insanlar o kadar büyük beklentiyle geliyormuş ki gittikleri zaman hayal kırıklığına uğruyormuş. Benim için de biraz aslında öyle oldu. Kötü bir şehir diyemem, kesinlikle çok güzel bir şehir, mükemmele yakın bir şehir ama benim beklentim daha yukarıdaydı. Herhalde ondan da olabilir. Neyse, şimdi ben artık yavaş yavaş yemeğimi yiyeyim. Çok ilgi çekici bir şey görmezsem herhalde bugün de kapatmış olurum artık videoyu. Bakalım o durumu, siz birkaç saniye sonra göreceksiniz onu. Şimdi etrafı dolaşırken böyle bir kiliseye denk geldim. İnsanlar içeriden böyle akın akın çıkıyor. Ne var acaba diye merak edip girince tabii karşımda şöyle bir şey karşıladı. Gerçekten hani acayip bir şey. Yani bu arada hani kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama inanılmaz büyük bir şey ve hani kilise de çok güzel bir kilise yapmışlar. Ve hani acayip yani hakikaten. Adının ne olduğunu şimdi bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi biraz sanat eseri girdim. Şimdi birazdan aşağıya yazarım. Ekranın altında yazı olarak sizi görürsünüz bunu. Herkese günaydın. Şuradan valizimi alayım. Dışarıda valizli insanların benim gibi sesi geliyor. Otelden çıktım. Bir saniye yolu bulayım ha. Şimdi otelden çıktım.
Önce bir şeyler atıştıracağım, kahvaltı falan bir şeyler yapacağım. Ondan sonra diğer otele geçeceğim, iş yerinin ayarladı. Sonrasında gene biraz bir etraf falan dolaşacağım. Şeye inmemiştik dün. Sahile inmemiştik. Sahile ineceğim. Şu sahilde Marco Polo muydu? Onun galiba şeyi vardı. Onun yerine geçeceğiz. Geleceğim yerde, kahvaltı için gelmek istediğim yerde şurası. 365. Bu 365'ler her yerde var. Böyle zincir poğaçacı gibi bir şey. Pastane diyebiliriz. Zincir pastane gibi. Merak ettim. Otele çok yakın. Hemen buradan gömeyim dedim. Şimdi az önceki yere geldim. Siparişimi verdim. Öyle şu kahvemden yudum alayım. Neler aldım? Şöyle bir sandviç aldım. Etli, peynirli bir şey. Ne önerirsiniz dedim. Bunu dedi. Şöyle nata'ya benzeyen bir tatlı ve kahve aldım. Bunların hepsi 8.40 tuttu. 3 parça malzeme. Aklınıza bulunsun, kahveyi büyük olarak söylemezseniz size böyle ufak kahve veriyorlar. Yani boyut olarak ufak veriyorlar. Ben özellikle bu sefer büyük olması gerektiğini söyledim. Biralarda da aynı şey var. Biraları da normal bira istediğiniz zaman 25'lik veriyorlar. Büyük istediğiniz zaman büyüğünü veriyorlar. Şimdi ben bunlara gömeyim. Bu gerçekten lezzetliymiş. Sandviçten sonra sıra tatlıya geldi. Bu acaba nasıl bir şey? Patates gibi duruyor üzeri. Çok güzel. Dışı milföy hamuru gibi bir milföy hamuru. Bu içi de nasıl diyeyim? Pastacı kreması. Üzerinde de böyle bal var. Bayağı lezzetliymiş. Kahvemi içerken dünün de ufak özetini geçeyim size. Dün akşam kamerayı kapattıktan sonra bütün günde yemek yemeyip de sadece tek öğün yemenin etkisiyle akşam 10 gibi, buranın saatiyle 10 gibi açlık bastırdı. Hemen otelin karşısında bir tane böyle sosisçi vardı. Oraya gittim, orada oturdum. Çok da güzel bir sosisi vardı. Böyle özlediğimiz eski sosisler gibiydi falan. Neyse, konumuz orası değil. Konumuz şu: sosisçide şunu adisyonu istediğim zaman ekstradan bir 0 euro yazan bir şey vardı İspanyolca. Ne yazdığını anlamadım. Onu sordum kişiye, arkadaşa. Şey dedi, terasta oturma bedeli dedi. Sonradan böyle bir kafamda canlanma yaşadı. Mekanların önünde, adisyonlarda vesaire şöyle bir durum var. Birçok mekanda terasta oturma bedeli diye sizden %10, %15, %20 artık meşreplerine göre komisyon kesiyorlar. Aklınızda bulunsun. Bu dün işte benim oturduğum yer, biz kesmiyoruz gibi bir şey söyledi. Ayrıca fotoğrafı da şimdi koyayım, video çekmemişimdir büyük bir ihtimalle. Dün akşam bu adını hatırlamadığım o cadde aşağıya doğru denize gittiğim buranın Taksim'i diye dalga geçtiğim cadde dün akşam bir kalabalık oldu. Yani şöyle hani yılbaşında Taksim'de zaman geçirilmiş gibi, o görüntü gibi inanılmaz kalabalıktı. Herkes dışarıdaydı. Hem Christmas'ın hem de cumartesi gününün olduğunun etkisi düşünüyorum. Yani ekstra özel bir şey yoksa. Bunu da size söyleyeyim dedim. Şimdi bugünün planı, aslında bugün çok bir planım kalmadı. Kendi şahsi olarak yapmak istediğim şeyler, gezmek istediğim yerler var. Daha doğrusu yapmam gereken alışveriş alacağım birkaç şey vardı. Büyük bir ihtimalle onları yapacağım. Bir tek Marco Polo'yu demiyor. Onun işte heykelinin olduğu yere Amerikan Vespucci miydi ya? Neyse. Onun şeyinin olduğu yere gideceğim. Deniz kenarında heykelinin olduğu bir yer var. Bir de deniz kenarında görmek istiyorum. Dün gidemedim. Şimdi onları yapacağım ama önce kahvemi içip kendime geleceğim. Kahve bu arada güzel değil. İnsan gerçekten daha iyi kahve bekliyor. Barcelona'ya geldiğiniz zaman etrafta şu tipli arkadaşları göreceksiniz. Arkadaşlar sokağa sıçıyor. Şimdi bunu ben anlamamıştım ne olduğunu. Şimdi bir tane dükkanın içine girdim. Dükkanın içinde broşürü vardı. Şans sembolüymüş Barcelona'nın sıçan adam. Şimdi sıçan adamın şans sembolü olmasını tabii çok şey yapamadım. Kafamda kuramadım ama sokakların neden silik koktuğunun açıklaması olabilir. Gerçekten özellikle bu gotik bölgenin ara sokakları bir vallahi kokuyor.
Hamza haklıymış. Hamza videosunda, Japon Hamza videosunda bahsediyordu sokakların araları silik kokuyor diye. Herhalde cumartesi gününden sonra dün akşam millet ara sokaklara saldırmış. Garip. Şimdi şöyle arkama tam olarak düzgün bir noktadan aldım. Evet. Bu bahsedilen Barcelona'nın kolonu denen heykel burası. Bu eliyle buradan Amerika kıtasını gösteriyormuş. Aynı zamanda diğer işte altında özgürlük ve barış sembolü falan varmış. Böyle aşağıya doğru her birinin bir sürü anlamı varmış. Güzel bir heykel. Bir de bu arada detayları çok fazla için. Hani bakmaya başladığınız zaman 15 dakika 20 dakika sadece detayları görebilirsiniz. Yani sadece tepesini odaklanmamak gerekiyor. Bir de diğer taraftan şöyle döndüğüm zaman da buradaki binada işte Güvenlik Bakanlığı gibi bir şeyin binası ama tarihi bir bina. Bunun da üzerinde inanılmaz işlemeler, şeyler var. Kanatlı aslanlar var. World of Warcraft oynayanlar bilir. Neyse şimdi buradan sonra ne yapacağım açıkçası bilmiyorum. Biraz daha şu heykeli detaylı olarak inceleyip ondan sonra şey yapabilirim, dolaşabilirim. Bir de kamerayı çevirdiğim zaman şurası yat limanı. Buradan böyle bir yerlere gidiyor. Bir oralara bakacağım. Bizim herhalde şeyler gibi. Herhalde Konak Pier gibi bir şey. Ne oluyor? İşte iskele üzerindeki alışveriş merkezi gibi bir şeyler. Booking'de bu arada şey yaparsanız, bakarsanız deniz üstünde yani şu tekneleri otel olarak kiralıyorlar bazılarını. Gecelik olarak kiralıyorlar bazılarını. Aklınızda bulunsun. Belki ilgisi çeken olabilir. Benim çok ilgimi çeken bir şey değildi. O zaman dönüyorum. Az önce acaba neyin binası, otel gibi bir şey mi dediğim şu arkadaş otel değilmiş, bina da değilmiş, gemiymiş. Çalışınca fark ettim. Buradan gemiler denize açılacak diye bu az önce gösterdiğim köprü, AVM'si şeyin orada bir köprü varmış. Ben de fark etmedim. Şimdi sinyal veriyorlar. Herkesi iskeleden çektiler. Kenara çekilin diye uyarı yaptı güvenlik. Şimdi burada sırada bekleyen bir sürü küçük yelkenli var. Onlar sanırım buradan geçecek. Bakalım. Şu platform böyle komple kayıyor. İleri doğru gidiyor şu anda. Ve şuradan açılmaya başladı. Ben yukarı doğru nedense açılır diye düşünüyordum. Buradan böyle kıyı kıyı açılmaya başladı. Bayağı da hızlı açılıyor. Adamlar koskoca platform kaydırıyorlar. Ha, bir tane gemi geri çıkıyor. 10 dakika kadar sürüyormuş açık kalması, şimdi güvenliğe sordular. Aklınıza bulunsun, eğer bu tarafı diğer tarafına geçerseniz ve açılırsa 10 dakika burada bekleyeceksiniz. Ya turist ormanın güzel kısmı da bu. Şimdi bizim hepimizin ağzımızı ayırarak izlediği bu köprünün hareketine büyük bir ihtimalle bütün yerli insanlar söve söve bekliyorlardı. Çünkü iskeleyi kapatır kapatmaz herkes koşmaya başladı diğer tarafa. Aynı zamanda biz İstanbul'da da yaşıyoruz biliyorsunuz, ya da Türkiye'de daha genelinde turistik bölgelerde. Bazı şeyler bizim hayatımızı yavaşlatıp söverken turistler ağzını açarak izleyebiliyor ya. Aynısı burada da başıma geldi. Güzel oldu ya. Turist olmak güzel bir şey. Şurada da teleferik varmış ya. Nereye gidiyor acaba? Şimdi bak, o bir ilgimi çekti. Katalunya Tarih Müzesi'ne geldim. Bu limanın yanında, az önce bulunduğum yerden bir yürüyerek 10-15 dakika mesafedeydi. Bir kilometre maksimum bir mesafede. İçeride Katalonya tarihini böyle kat kat anlatmışlar. İşte 17. yüzyıldan başlıyor, 21. yüzyıla kadar gidiyor. Giriş 4 euro bu arada. Ben tabii içeride video çekemedim. Yakalandım, izin vermediler. Kapatmamı söylediler. Direkt kamerayı görür görmez. O yüzden çekemedim. Girmeye gerek var mı? Zamanınız varsa değerlendirilir. Bina falan çok güzel. Binanın kendisi güzel. İçerideki bazı şeyler de
güzel ama hani zamanınız varsa yani ana plan halinde değil, yan plan halinde düşünülebilir. Yeri dediğim gibi şeyin yanında, o limanın yanında. Üşenmezsem ya da bulabilirsem zaten bütün konumlarını da aşağıya eklerim. Şimdi o zaman diğer durak. Şuradan. Gene gotik bölgeye girince dedim kamerayı rahat rahat açayım. Hem de arka planda belki güzel şeyler gözükür. O sırada anlatacaklarımı anlatayım. Anlatacaklarımdan bir tanesi yeme içme. Şimdi ben dün günü genel olarak dolaşarak geçirdim ama biliyorsunuz birkaç gün daha buradayım. Arkadaşlarımla, iş arkadaşlarımla yemek yiyeceğiz bol bol. O zaman size birçok şeyi paylaşacağım. Siz yani şu anda büyük bir ihtimalle görüntünün üzerine yeme içmeyi görüyor olacaksınız. Şöyle ki şu tarafta doğru. Şöyle ki yeme içme olarak zaten birçok insanın bildiği gibi burada ana yemeklerden bir tanesi tapas, bir tanesi de paella. Paella deniz ürünleriyle çoğunlukla yapılıyor ama sadece deniz ürünleriyle yapılacak diye bir gerçek yok. Böyle pilav, karışık pilav. Etli pilav gibi düşünebilirsiniz İspanya'nın. Eğer fiyatları genel olarak 11 Euro'dan başlıyor gibi bir durum var. 11-12 Euro civarında başlıyor. Ama büyük bir tabak. Yani tek başınıza birkaç şey yiyecekseniz paella'yı yemeyebilirsiniz tek başınaysanız. Yani bunu atıyorum tek kişilik söyleyip 2 kişi yemek. Ondan sonra başka bir şey yemek daha mantıklı. Bir diğer yemek de tapas. Tapas biz şey olarak biliyorduk. Ekmek üstü küçük atıştırmalıklar gibi biliyorduk ama aslında tapas paylaşımlı tabak gibi bir şeymiş. Yani bir sürü çeşidi vardı. Yani tapas dedikleri zaman bir sürü konu konuşuluyor. Yani bir sürü şey vardı. Mesela patates kızartmasını da bir tapas olarak sayıyorlarmış. Hani o da zaten ortaya karışık olarak söyleyebileceğiniz şeylerden bir tanesi. Yani birkaç kişi gidip birkaç çeşidini söylemeniz güzel olacak bir şeyler. Bir de burada şöyle bir konu var. Deniz ürünü konusunda İspanya çok iyi. Dün de zaten şeyde anlattım bunu. Kalamarı yerken bizim Türkiye'deki donmuş kalamarların birçoğu da İspanya'dan geliyor. İspanyol kalamarı olarak geçiyor. Zaten bir ara geçiş gördüğünüz videolarda büyük bir ihtimalle nasıl yaptım bilmiyorum da orada da şeyi gördünüz yani burada balık pazarı inanılmaz şey yoğun, inanılmaz kalabalık ve şey böyle bizim Türkiye'de çok fazla yemediğimiz ya da bizde çok fazla bulunmayan yemeklerde buralarda bol bol var. Yani bu istiridye biz de bulamayız. Tadını ben de bilmiyorum. O kadar deniz ürünü sevmeme rağmen. Hani onları falan burada rahat rahat bulabiliyorsunuz. Dün sadece ben gittiğim zaman özellikle yemedim. Çünkü böyle üçlü, dörtlü işte 5 euro 3 tanesi 10 euro gibi fiyatlar vardı. Hani ben bir tane yiyip tadına bakmak istiyordum. Hani bir tane yediğin zaman da tek başına 5 euro gibi fiyata denk geliyordu. O yüzden tek başıma yemeyeyim dedim. Nasıl olsa arkadaşlarım geliyor. Onlarla birlikte uzun uzun yerim diye düşünüyorum. Yemişsem zaten siz şimdi bunun üzerine görüyorsunuz. Yeme içme konusu olarak dediğim gibi 3 ana yemeği zaten yemek gerekiyor. Yani 3 ana yemek değil, 2 ana yemek, bir de bol bol deniz ürünleri. Aynı zamanda tabii churros diye bir konumuz var. Sabah kahvaltıları olarak düşünebileceğimiz. Churros da biliyorsunuz bizim halka tatlıyı çikolataya bandırıp yiyorlar gibi bir şey. Ben daha yemedim. Bugün gün içinde yemeği planlıyorum bir yerde. Çünkü benim için kahvaltılık bir ürün değil o. Ancak böyle hani kahvenin yanında sadece atıştırmalık gibi olacak bir ürün olduğu için daha yemedim. Siz büyük bir ihtimalle yediysem birazdan göreceksiniz. Bu da diğer yemek konumuz. Genel olarak yemeklerin fiyatlarını burada 10 euro 12 euro civarında kişi başı olarak hesap edebilirsiniz. Bir tık dediğim gibi hani burası pahalı bir şehir. Pahalı bir ülke hatta. O yüzden hani planınızı yaparken ona göre hesap edin. Ben şimdi zaten her yemeğin altına da ne kadar fiyatları olduğunu size yazıyor olacağım. O zaman ben şimdi biraz daha boş dolanıp bir sonraki durağa doğru devam edeyim. Şimdi şöyle enteresan bir şey oldu. Yürürken bir tane mağazada böyle bir bilmediğim bir alkol türevli bir ürün gördüm. Bayağı bir hani indirim yazıyor üzerinde, böyle %50 gibi bir indirim vardı. Gittim ne olduğunu sormaya içeriye. Bir tane adam vardı. Dedik ki hani bu hani lokal içkilerden bir tanesi dedi. İşte hani alabilirsiniz falan filan gibisinden hani böyle normal cümleleri söyledi. Sonra indirimi sordum. Hani ne kadar olduğunu söyleyince bana indirimsiz fiyat söyledi. Şimdi dedim bu adam beni kandırıyor. Biz İstanbul çocuğuyuz. Biz Türkiye'de bunları hep gördük. Gördüler turisti kandırıyorlar dedim.
Sonra başka bir yerde aynı şeyi tekrar gördüm. Orada bir kadın vardı. Kadına sordum neden hani bu indirim? Aynı cümleleri o da söyledi. Bu indirim neden ben kullanamıyorum dedi. Bu tarz böyle özellikle büyük ürünleri, böyle lokal ürünleri sadece İspanya halkına yapıyorlarmış. Yani turistlere yapmıyorlarmış. Şimdi böyle garip bir durum var. Yani aklınızda bulunsun. Böyle bir şeyde %50 indirim varsa onlar sana bana değil. Onlar İspanyol halkınaymış. Enteresan. Katedralin oradan geçerken fark ettim ki katedralin bahçesinin kapısını açmışlar. İnsanlar giriyor. Ben de girdim. Bugün ücretsiz bir şey yapmışlar. Bahçeyi açmışlar. Herhalde artık pazar olduğu için mi nedir bilmiyorum. Orayı şu an dolaşıyorum. İnanılmaz güzel bir yer. Yani havadan güzel ya. Yani şeyde bu Barcelona ve şey konusu, buradaki mimari konusu, eski mimari konusu gerçekten çok üst düzey denilebilir bir durum. Bir de buranın bahçesinde yani ördek değil onlar, büyük bir ihtimalle kazlar var. Onun olayını çok anlamadım. Neden? Artık hani bir yerden mi kalmış, ne olmuş onu şey yapamadım. Şöyle de isterseniz 3 euro verip katedrali gezmek istemiyorsanız ya da katedral kapalıysa 3 euro karşılığında katedrali böyle 360 derecelik VR gözlükleriyle gezebiliyorsunuz. Bu da böyle bir hizmet. Fakirler için katedral turu gibi bir şey. Kısaca toplamak gerekirse şimdi şöyle meydanda bir yerde oturdum daşın üstünde konuları toplayayım istiyorum. Barcelona güzel bir şehir, kötü diyemem. Ben arada olumsuz konuşmuş olabilirim. Bu da benim beklentilerimin çok yüksek olması ve biraz da o beklentilerime kıyasla düşük olmasıyla alakalı olabilir. Şehri gezmek için, temel yerleri gezmek için açıkçası 2 gün yeterli. Ama hani temel olarak birkaç noktaya gideceksem ama şehri komple düzgün gezeceğim diyorsanız kendinize bence bir 4 gün ayırmanız gerekiyor. Eğer zaman imkanınız varsa buradan trenle de bu arada Madrid'e 3 saatte gidebiliyorsunuz. Bence hani öyle bir plan yaparsanız değerlendirilebilir bir opsiyon gibi düşünüyorum. 3 saatte çünkü hızlı tren varmış 3 saatte gidilebiliyormuş. Ve buraya geldiğiniz zaman da büyük bir ihtimalle bol bol yürüyeceğinizi hesap ederek ki ben bu kadar uzun yürüyüşler yaptığımı herhangi bir yerde, herhangi bir gezide hatırlamıyorum. Dün 30.000 adımın üzerine geçmişti kontrol ettiğim zaman. Geceyi kapattığım zaman büyük bir ihtimalle o 35.000-40.000 adım olmuştur. Odana göre giyinin. Akdeniz iklimi olduğunu unutmayın. Her an yağmur yağabilir ya da güneşe çıktığın zaman yakıyor olabilir. Hani benim gibi tek kat kalın giyinmektense kat kat ince katmanlar halinde giyinmenizi öneririm. Rahat ayakkabıyla kesinlikle gelin. Böyle sırf güzel gözüküyor diye şekilli ayakkabı giyip de ayaklarınızı mahvetmeyin. Videonun başında da birçok noktada belirttiğim gibi Barcelona pahalı bir şehir. İspanya'nın geneli ne kadar pahalı, fiyatlar nasıl onu bilmiyorum ama Barcelona özelinde pahalı bir şehir. Hazırlıklı yani bunu da bir cebinize koyaraktan gelin. Ayrıca öneri olarak otel veya da işte hostel, ev artık nasıl bir konaklama tercih edecekseniz ya katedralin yakında bir yerde ya da meydanda bir yerde evinizi ya da otelinizi artık net konaklayacağınız yere ayarlamanızı öneririm. Çünkü buralarda gezecek çok fazla yer var ve hani yorulduğunuz zaman hızlı bir şekilde gidip dinlenip ya da üzerinizi değiştirip gelebilme imkanınız olur. Çünkü aslında mesafeler o kadar kısa değil. Benim birinci önerim bu olur yani açıkçası. Diğer önerim de bol bol gezin. O zaman videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şöyle yüzüme güneş gelirken ek bilgiyi de vereyim istedim. Konaklama yaptığınız yerlerde web sitesinde bazen gözükmeyebilir. Konakladığınız yere göre şehir vergisi diye bir vergi var. Bu vergiyi hesap edin lütfen çünkü bazı yerlerde 4.90 iken bazı yerlerde 25 euro bu vergiyi ve Booking vesaire falan bunu çekmiyor. Bunu otele gittiğiniz zaman otelde direkt alıyorlar. Bu böyle KDV gibi bir şey değil de şehir vergisi diye bir vergi herhalde şehrin merkezlerine doğru, daha yakın yerlerine doğru fiyatları artıyor olabilir.